Zübdetül Hakaik, Hakikatlerin Özü, Aynül Kudat el-Hemedani. İkinci fasıl, varlık yoluyla kadim varlığın ispatı. Bil ki ben bu kitapta bilgisi araştırılan meselelerde nazariyatçıların sözlerinden anlaşılanları, kitaplarında Burhan'ın ortaya koyduğu şeyleri uzun uzadıya ele almayacağım. Aksine Allah'ın cüz'iyatı bilmesi, peygamberliğin hakikati ve aklın ona erişmesi düşünülmeyen bir alem oluşunun açıklanması gibi ve yine nazariyatçıların akıllarının yanıldıkları, diğer konularda ikmal ettikleri ve sözlerinden açıkça anlaşılmayan hususları belirtmekle yetineceğim. Nitekim ayrıntıları bu kitapta bulacaksın. Sözün akışına bağlı olarak bir maksat olmadan arızi olarak ortaya çıkanlar müstesna, onların güzel bir şekilde tahkik ettikleri meseleleri ele almayacağım. Nitekim bu fasılda kadim varlığın ispatı hakkında ortaya koyduğum konu böyledir. Ben bunu ancak önemli bir amaca binaen belirttim. O da bu konuda ortaya koyduğum şeyin diğer kitaplarda belirtilen şeylerin tümüyle mukayese edilmesi ve bundan tahkike daha yakın ve daha özlü bir görüşün düşünülüp düşünülemeyeceğinde insaflı olunmasıdır. Zira nazar ehli bu mesele hakkındaki görüşü birçok yönden tahkik etmiş, çoğu da doğru yoldan sapmıştır. Tıpkı hareketi incelemek yoluyla kadimin varlığına istidlal edenler gibi. Çünkü bu apaçık bir yol ve amaç itibarıyla yeterli olsa da o yola girmek uzun sürer ve sağlam yola girenlerin müstani oldukları birçok öncülün ispatına ihtiyaç duyulur. Hareketi incelemenin birçok faydası olduğunu inkar ediyor değilim. Ancak ben bu konuda özü itibariyle bu meselenin bundan müstani olduğunu söylüyorum. Hüccetül İslam İmam Gazzali radıyallahu anh El-İktisad fil İtikad adlı eserinde kadim varlığın ispatını yaklaşık 10 varakta ele almıştır. Bu hususta onun mazur olduğuna yemin ederim. Zira bu eserinde ortaya koyduğu kelam her ne kadar kelamcıların eserlerinden daha ileri seviyede de olsa kelam kitaplarının yöntemi üzeredir. Alimlerce bilindiği üzere onun dışında birçok kişi bu konuda hayli varak karalamıştır. Bunlar fuzuli olup onlara ihtiyaç duyulmamıştır. Kadimin ispatına dair kesin hakikat, en genel şey olan varlık, vücut yoluyla istidlalde bulunmaktadır. Çünkü varlıkta bir kadim olmasaydı, varlıkta asla ve kat'a bir mevcut olmazdı. Şöyle ki, varlık, sınırlayıcı bir bölümlemeyle hadis ve kadime, yani varlığının başlangıcı olan şeye ve varlığının başlangıcı olmayan şeye ayrılır. Şayet varlıkta kadim olmasaydı, hadiste asla olmazdı. Zira hadisin tabiatında bizatihi var olmak yoktur. Bizatihi var olan zorunlu varlık olur. Bizatihi vacip için başlangıç düşünülmez. Bu ifadelerden nazar ehlinin bitişik şartlı önermeler dediği burhani kıyas doğar. Makul hakikatleri idraka güç yetiremeyen mübtedilerin daha kolay kavramları için şöyle denilir. Şayet varlıkta bir mevcut varsa, zaruri olarak varlıkta bir kadimin olması gerekir. Bu, kimsenin şüphe etmesi düşünülmeyen kesin bir asıldır. Sonra şu belirtilir. Varlık, kat'i olarak bilinen bir şeydir. Bu da ikinci asıldır ve birinci asıl gibi kesindir. Bunlardan sonra belirtilen bu iki asıldan kadim mevcudun varlığı zaruri olarak çıkartılır. İşte bu, varlık yoluyla kadim varlığa dair bir çıkarımdır. İstidlal. Bu açıklamanın ötesinde ne daha özlü ne de
tahkik üzere başka bir açıklamanın olması tasavvur edilemez. Bundan sonra sana düşen, zaruri burhan yoluyla varlığı sabit olan bu kadim varlığın sıfatlarını ve kadim varlığın nasıl olması gerektiğini araştırmaktır. Esasen bu, yaygın bir konu olup, kitaplar bununla dopdoludur. Bu kitap, onların tümünün açıklanmasını içermez. Her makama mahsus söz ayrıdır. Bu kitabın amacı, akli ilimlerden daha değerli bir şeyin açıklanmasını içerir. O sebeple bu ilimlerle sözü uzatmayacağız. Şimdi kesinlikle bil ve anla ki, nazariyatçıların ulaştıkları sonuçları burada ayrıntılı olarak ele almayacağım. Ancak bunun ötesinde herhangi bir konuda ihtiyaç duyarsam, bu da müstesnadır.